1570 yılı, Kıbrıs Savaşı tüm şiddetiyle sürüyordu. Eylül ayında 54 gün süren kanlı bir kuşatmanın ardından Lefkoşa düşmüştü. Bu büyük zaferin ardından Girne ve diğer bazı kaleler hiç direnmeden teslim oldu. Böylece adanın büyük bölümü artık Osmanlı hakimiyetindeydi. Ama doğuda bir kale hala ayaktaydı. Mausa. Kıbrıs'ın en sağlam, en güçlü kalesi. Yüksek taş duvarlarının ardında Astorre Baglione komutasındaki Venedik garnizonu ölümüne bir savunma için hazırlanıyordu. Osmanlı ordusu Lefkoşa'nın fethinden sonra gözünü doğuya çevirmişti. Ama Mausa gibi bir kaleye saldırmak sıradan bir taarruzla mümkün değildi. Ve bir başka engel daha vardı: kış. Kıbrıs'ta kış ayları sert geçmese de İstanbul'dan ve Anadolu'dan gelen ikmal yolları fırtınalı denizler yüzünden aksıyordu. Bu yüzden Osmanlı ordusu doğrudan saldırmak yerine bekledi. Kuvvetlerini topladı, toplarını yeniden dizdi ve sabırla büyük fırtınaya hazırlandı. 1571 baharında Mausa önlerinde yeni bir savaş başlayacaktı. ...1571 yılının baharında Osmanlı ordusu yeniden harekete geçti. Kıbrıs'ta geçen uzun kış boyunca cephaneler takviye edilmiş, yeni birlikler adaya çıkarılmıştı. Lala Mustafa Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu Mart ayının sonlarına doğru Mausa üzerine yürüdü. Yaklaşık 70.000 kişilik kuvvet, Venedik'in son kalesini düşürmek için sefere çıkmıştı. 17 Nisan 1571 günü Osmanlı ordusu Mausa önlerine ulaştı. Ovaya yayılan birlikler hızla siper kazmaya başladı. Siper hatları öylesine geniş ve derindi ki istendiğinde koca bir ordu içine gizlenebilirdi. Osmanlı topçusu ise kuşatmanın kalbinde yer alıyordu. Toplar özellikle güney hattına yerleştirildi. Saldırının ana ekseni bu cephe olacaktı. Surların ardındaysa Astorre Baglione komutasındaki 10.000 kişilik profesyonel garnizon milislerle birlikte tam bir savunma düzeni kurmuştu. Mausa sadece bir kale değil, Venedik'in son umudu, son şerefiydi. Hazırlıklar tamamlandığında 12 Mayıs sabahı Osmanlı topları ilk kez ateşlendi. Böylece Mausa kuşatması resmen başladı. Ve ardından haftalar sürecek bir cehennem başladı. Haftalar süren topçu atışlarından sonra 21 Haziran sabahı Lala Mustafa Paşa ilk büyük taarruz emrini verdi. Paşa'nın emriyle ilk büyük genel taarruz başlatıldı. Osmanlı ordusu savaş kulelerini ve merdivenleri surlara doğru sürdü. Ardından kademeli olarak askerler öne çıkmaya başladı. Topçu birlikleri ise hiç durmadan ateş açıyor, ilerleyen birliklere destek sağlıyordu. Surların ardındaki Venediklilerse tam anlamıyla savaşa hazırdı. Okçular, tüfekçiler ve toplar. Astorre Baglione komutasındaki garnizon, daha ilk dakikalarda düzenli bir karşılık verdi. Tırmanan Osmanlı askerleri, dar merdivenlerde yukarı çıkarken, Venedik tüfekçileri hedef gözeterek ateş açtı. Kale topları ise savaş kulelerini vurdu.
Yeniçeriler surlara ulaşmayı başarsa da, karşılarında iyi zırhlı Latin savaşçılarını buldular. Göğüs göğüse çatışmalar başlamıştı. Kılıçlar çekilmiş, oklar tükenmiş, artık yakın dövüşün en sert anları yaşanıyordu. Savaşın şiddeti giderek arttı. Taş, ateş ve kan birbirine karıştı. Ama Osmanlı ordusunun her hamlesi Venedik savunması tarafından durduruldu. Ve her geçen dakika kayıplar daha da arttı. Geriye tek bir seçenek kalmıştı: geri çekilmek. Öğle saatlerinde Lala Mustafa Paşa saldırıyı durdurma emri verdi. Birinci taarruz başarısız olmuştu. Aradan haftalar geçti. Osmanlı ordusu ikinci kez saldırdı, olmadı. Üçüncü taarruz farklı bir cepheden denendi. Yine sonuç vermedi. Dördüncü taarruzda kapılara yüklendiler ama surlar bir kez daha aşılamadı. Her saldırı yeni bir zayiat demekti ve her geri çekiliş kuşatmanın ağırlığını biraz daha artırıyordu. Aylar süren kuşatmanın ardından Mausa surları artık iyice zayıflamıştı. Osmanlı ordusu takviyelerle kayıplarını telafi edebiliyordu. Ama Venedik cephesinde durum giderek kötüleşiyordu. Lala Mustafa Paşa, 5. ve son taarruz için hazırlık emri verdi. Tüm birlikler yeniden düzenlendi. Kuşatma topları bir kez daha mevzilendi. Surlar günlerce aralıksız ateş altına alındı. Özellikle Karakapı hattı tamamen yıkıldı. Ve 1 Ağustos 1571 sabahı 5. taarruz başladı. Önce tüfekçiler, ardından Yeniçeriler ileri atıldı. Yıkılan surlardan içeri sızan birlikler kısa sürede kale sokaklarında çarpışmaya başladı. Şiddetli çatışmaların ardından Venedik savunması yarıldı. Savunma hatları birer birer düşüyordu. Çoğu asker yorgun, moralsiz ve yaralıydı. Baglione, kalan kuvvetlerle son bir savunma kurmaya çalıştı. Ama içeride çözülme başlamıştı. Bazı paralı askerler, kendi hayatları karşılığında komutanlarının yerini Osmanlılara bildirdi. Kısa süre sonra Astore Baglione, Osmanlı askerleri tarafından yakalandı ve öldürüldü. Komutanlarını kaybeden Venedik savunması tamamen dağıldı. Artık şehir içinde düzen kalmamıştı. Askerler geri çekilmeye, bazıları ise kaçmaya başladı. Öğle saatlerinde Osmanlı birlikleri Mausa'yı tamamen ele geçirdi. Surların üzerine Osmanlı sancağı çekildi. Mausa kuşatması Osmanlılar için son derece çetin geçmişti. Kimi kaynaklara göre 50.000'in yakın şehit verilmişti. Ama her şeye rağmen kale alınmıştı. Bu zaferle birlikte Venedik'in Doğu Akdeniz'deki son büyük kalesi düşmüş, Kıbrıs adası fethedilmişti. Ve birkaç yıl sonra Venedikliler İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yendiğinde Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa şu sözleri söyleyecekti: "Siz bizim sakalımızı tıraş ettiniz ama biz sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal yeniden çıkar ama kesilen kol bir daha yerine gelmez."